Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gördüğünüz gibi Silverit ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz iki renkli örgüler arkadaşlar. Ama bu konuyu biraz açmadan direkt uygulamaya geçemeyeceğim. Sebebi de şu: iki renkli örgü kartlarını tekniğini değiştirdiğimiz takdirde çok farklı görselleri elde edebileceğimizi sizlere söylemek istiyorum. Bunu da şimdi görsel olarak size anlatacağım. Uygulamaları farklı olduğu için onlar başka videolarda olacak. İki renkli örgü dediğimde aklınıza mutlaka şu görseller gelecektir. Biz bu görselleri evet iki renkli teknikle kullanıyoruz. Fakat burada teknik farklılığı yaptığımızda o zaman iki renkli örgünün yalancı dantele dönüştüğünü görebilirsiniz. İki renkli bir örgünün dokuma tekniğine dönüştüğünü görebilirsiniz. Yani İki renkli örgü kartlarında teknik çalışma farklılıkları farklı görsellere sebep oluyor arkadaşlar. Bunu sizlere söylemeden geçemeyeceğim. Bakın şurada şu desen bu teknikte böyle duruyorken yalancı örgü tekniğinde ne kadar farklı bir görüntüye ulaşıyor. Bu görüntünün sebebi teknik çalışmalar arkadaşlar. Yine size şurada iki renkli bir örgüden bahsedeceğim. Şöyle parlama yapıyor. Bakın şu iki renkli bir örgü ama aslında bir kabartma desen kartı. Biz kabartma desen kartına örgü tekniğini değiştirdiğimizde farklı bir görsel elde edebiliyoruz. Yani şurada görmüş olduğunuz bu çalışmalarda teknik farklılıklarla çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. Sadece bunu nasıl yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Ama biz bugünkü videomuzda sadece iki renkli örgüyü nasıl yapacağımızı size göstereceğim. Çünkü biliyorsunuz ki aşama aşama başladık. Bugün de iki renkli örgüyle ana konular üzerinden devam ediyorum. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Uygulamaya geçmeden önce size bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Makine okur yazarlığı diye bir terim var ve bunun altını çiziyorum. Son zamanlarda daha fazla, daha kalın kalemle çiziyorum. Neden? Şimdi görmüş olduğumuz bazı reçeteleri okuyabilmemiz gerekiyor. Her makinenin kendi sistemiyle alakalı, kullanışıyla alakalı mutlaka bu tip kitapları ya makinelerle beraber ya internetten ya da bu işi yapan kişilerden bir şekilde temin edebiliyoruz. Ama biz elimize geçen bu verileri eğer okuyup harekete geçemiyorsak o zaman bizim yarı yolda kalma ihtimalimiz %100. O yüzden makine okur yazarlığı hakkında gerçekten biraz araştırmalar yapın. Çünkü buradaki tabirleri, uygulamaları, işte size verilen rotaları takip ettiğinizde zaten sonuca ulaşacaksınız arkadaşlar. Bu nedenle şimdi öncelikle size böyle bir çizelgeyle karşılaştığınızda ya da bir reçeteyle karşılaştığınızda nasıl bir yol almanız gerektiğini bu videoda anlatacağım. Bundan sonra Silverit kullanan arkadaşlar şöyle bir reçeteyle karşılaştığında hangi kartı kullanırsa kullansın kolaylıkla komut verebilecekler. Aslında bunu kabartma desen kartında da size anlatmalıydım ama böyle o kadar fazla bilgi var ki hangi bilgiye değinmem gerektiğini gerçekten sonradan bazen düşünüyorum. Ama her videoda mutlaka sizler için açıklayıcı bilgiler olacak. Lütfen sonuca odaklanmayın. Bu kadar uzatmamın sebebi size teknik bilgileri çok fazla vermek isteyişim. Bende kalmasın. Faydalanacak olan bütün arkadaşlarımız bu verilerden, bilgilerden faydalansınlar. Evet, şimdi reçeteyi okumak istediğimizde konumuz bizim neydi? İki renkli desen kartıydı. Kartımızı seçiyoruz. 16. kart. 16 şurada yazıyor. Bizim de kartımızın burasında yazıyor. 16 numaralı kartımızı seçtik. Şimdi bu kartı nasıl yerleştireceğiz ve nasıl hareket edeceğimizi şuradaki reçeteyi izleyerek devam edeceğim ve size de bunu okuma yolunu göstereceğim. Birinci yol bizim bu kartın hazırlık yolu. Bu nedenle bizim izleyeceğimiz yol öncelikle burası arkadaşlar. Burası görsel olarak bize gösterilmiş ama bizim uygulayacağımız yer de burası. Şimdi 1. Kartımızı seçin diyor. Evet, kartımızı seçtik. 2. Kartınızı kart numarası 1'e gelecek şekilde kart yatağına takın diyor. Şimdi hemen bu işlemi yapalım.
Kartımızı buradaki kart yatağına takalım. Bakalım çevirince yerleşecek mi? Evet, yerleşti. Ve 1'e getirdim gördüğünüz gibi. Sonraki aşama ne diyor? Bakın kartın yanında üçgen ve daire var diyor bize. Üçgen ve daire. Şimdi kartın yanına geliyorum. Buradaki üçgen ve daireyi de buluyorum hemen. Bakın üçgen burada, dairede. Bana daireyi almam gerektiğini söylüyor. Yani kartı bana kapattırıyor. Geldim, daireyi aldım. Bir sonraki aşama yanındaki kısımdan bahsediyor. Longa mı alıyor demiş bana. Bunu da sizlere göstereyim. Her sırada desen yapar. Long 2 sırada bir desen yapar demek. S'yi almam gerekiyor. Burası S'de. Bir sonraki adımım ne demiş bana? Desen kollarını üçgene almamı söylüyor. Desen kolları. Geliyorum, üçgen nerede diye araştıracaksınız tabii ki. Bakın şurada, şöyle biraz çekeyim, ışık tam yansıyor mu? Bakın burada üçgen var. Burada da daire var. Daire kapalı demek. Üçgen açık demek. Daire kapalı, üçgen açık. Aklınızda kalsın. Burayı üçgene almam gerektiğini söylüyor. Burada da üçgeni alıyorum. Bakın aynı şey burada da var. Burayı da üçgene alıyorum. Geliyorum tekrar. Bana kesme kollarını söylüyor. Burada kesme kolları şunlardan bahsediyor. Bakın burada 1 ve 2 yazıyor. Burada da 2 de olması gerektiği söyleniyor. Her iki tarafta 2 de. Sonra burada bir 0 var. Bu 0 ne olabilir? Hemen geliyorsunuz. Bakın bizim burada fırçalarımız var. Şurada da yine 0 ve sonsuzluk işareti gibi diyeceğim ama değil. Buna ne diyelim bilemedim. Burası aşağıda durmasın. Yukarıda 0'da olacak diyor. Burayı da 0 aldık. Burayı da 0 aldık. Şu an bu örgüyü yaparken fırçalara ihtiyacımız olmayacak. Bir sonraki adım bakın ne diyor? Burayı 0 alın diyor. Geliyoruz. Bir sonraki adımımız ne? Diğer tarafı da fırçayı da aldık. Evet, şurayı yani. Sonra geldik. Burada da yine bu kısmı söylüyor bize. Şurada yaptıklarımızı yani 2'ye bölersek başlığı, buradaki tekrarları burada da tekrar edin diyor. Evet, şu kısma kadar tamamladık. Yani başlığın sağını ve solunu ayarladık. Şurası bize mekiğin olduğu yeri söylüyor. 1 A, 2 B olarak adlandırılmış. Yani şurada bakın 1 ve 2 yazıyor. Biz 1 ve 2'yi gördüğümüzde A ve B olarak konumlandıracağız. Ve bizim diyor ki A'ya ipinizi takın. Bakın burada A'ya ipinizi takın ve sola bir defa gidin diyor. Tamam mıyız? Yani biz o zaman bu işlemi makinenin sol tarafındayken, başlığımızı sol taraftayken yapacağız ve bir sıra bu şekilde sağ tarafa gideceğiz arkadaşlar. Sağa geldiğimizde de burada çok fazla değişiklik olmadığını görüyoruz. Çünkü denden işaretleri konulmuş. Bu da yukarıdakilerin aynısını yapacaksınız demek. Burada sadece bir desen kolunu değiştirmemiz gerekiyor. Onda da başlığa geliyoruz ve F olan iki renkli örgü kısmına çeviriyoruz düğmemizi. Bir sonraki değişiklikte B eklenmiş. Bu da bizim yine mekiğimizdeki birinci değil ikinci kısma, birinci A olarak gösteriliyor, ikinci B olarak gösteriliyor. A'da zaten ana ipimiz vardı. B'ye de yardımcı ipi yani ikinci kısma yardımcı ipi takmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Sonra ok yönünde devam ediyoruz. Yani bir sıra sola gidin diyor. Sonraki sıraya geldiğimizde burada da örgü kartını açmamızı istiyor bizden. Yani üçgene getirmemizi istiyor. Long mu small mu kısmında da L'ye almamız gerektiğini söylüyor. Ve diğerlerine yine denden konarak aşamaları bize anlatmış. İki renkli bir örgüde bu aşamaları
uyguladığımızda sonucu kolaylıkla alabiliyoruz. Kartımız takılmıştı. Başlıklarda yan kolları düz örgü moduna alıyorum ve burayı da düz örgü moduna alıyorum. Buradan iğnelerimize sıfır noktasından yine tarağımızla bir de bir seçiyoruz. Kolay bir başlangıç. Bunu daha önce söylemiştim. Buradaki ip yuvasına da birinci olan kısma ipi takıp kapatıyorum. İp ayarım da 8'de. Bir sıra geldim. Hemen buraya bir tarak ve bir ağırlık takıyoruz. Artık bu başlangıcı herkes biliyordur. Zemin hazırladıktan sonra komuta geçeceğiz. Bu kadar yeterli olacak. Bize kitapta ne demişti? Bütün düzeltmeleri birinci sırayı ayarlayın. Desen kollarım aşağıya bakacak, fırçalarım yukarıya bakacak, ip ayarım normal ve bir sıra sağ tarafa geliyorum. Buraya geldiğim zaman da ne yapıyorum? İpimi takıyorum, kartımı açıyorum ve buradan F'ye alarak iki renkli örgü komutunu verip örgüye başlıyorum. Bakın burada ipimi zaten örgüye dahil etti hemen. Artık burayı bırakabilirim. Rahatlıkla bundan sonrasına başlığa bırakıyorum ve sadece başlığı sağa sola taşıyarak kartın hareketini de takip ederek tabii ki aynı zamanda. Bu noktadayken lütfen bütün uzuvlarınız açık olsun arkadaşlar. Sesi dinleyin, ipi gözlemleyin, çardağa bakın, karta bakın, örgüye bakın, iğneleri takip edin. Bütün bunlar birbirine bağlı bir zincir halkası gibi. Bir tanesi bozulursa bu hepsine yansıyacaktır. Şimdi artık devam edebiliriz. Kartım şurada devam ediyor. Sıra sayısının attığını görüyorum. Bu arada size şunu söylemeliyim. Kabartma desenli örgüler ve renkli örgüler yaparken mutlaka kibrit ağırlıklarınızı kullanın arkadaşlar. Bu kenarlarınızın düzgün olması demek, ipin de örgüye düzgün dahil olması demek. Unutmayın, bunlar bizim için yine önemli bir nokta. Diyeceksiniz gördükçe aşağıya iniyor. Evet, ördükçe siz de yukarıya taşıyacaksınız bu ağırlıkları. Şimdi bu kartımızı bırakıyoruz ve bir sonraki kartımıza geçiyoruz. Yine desen kartımız renkli bir desen kartı olacak. Onu da şunu kullanalım. Kartımız açık. Zaten bütün komutlar verildi. Sadece ilk sıraya dikkat edeceğim. Çünkü buradaki iğnelerin yerleri değişti. Yavaşça geldiğimde yeni kartın başlangıcını yaptı. Şimdi devam ediyorum. Şurada bir takılma oldu. Onu bir düzeltelim. Evet, şimdi örgümüze yakından bakmak için biraz ip tercihim yanlış olduğu için tabii renkler birbirine çok yakın. Ama bizim için buradaki önemli olan şey izlediğimiz yoldu. Onun için hiç renklere takılmayalım ve görselimize bakalım. İki renkli bir örgü. Desen kartlarımızı görmüştük. O desen kartlarına komutlara uyduğumuz takdirde böyle güzel bir desen alabileceğimizi bu yolu izleyerek görmüş olduk arkadaşlar. Makine okur yazarlığı artık gerçekten çok önemli. Atacağımız adımları bilirsek alacağımız sonuçları da öncesinden tahmin edebiliriz. Bunlar tabii ki bizim numune desenlerimizdi. Çok daha fazla desenler var. Bu desenleri istersek biz kendimiz de yapabiliyoruz. Bu yolu izleyerek de örgümüze yansıtıyoruz.
Bugünkü videomuzu da bu şekilde sonlandırmış olduk. Umarım sizler için yine faydalı bir video olmuştur. Yine beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyerek sizlere veda ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.